Rahid el-Tatari, Suriye'deki ölüm hapishanelerinden sağ olarak çıkabilen nadir insanlardan biri. 43 yılını Esed hapishanelerinde geçirdi. Hem de düzgün bir yargılama dahi yapılmadan suçsuz yere. İçeride yaşadıkları korku filmlerine taş çıkaracak cinstendi. Eski bir Suriye Hava Kuvvetleri pilotu olan el-Tatari, 1981 yılında henüz 26 yaşındayken hayatını tamamen değiştirecek bir emir aldı. Hafız Esad, Hama'da çıkan siyasi isyanı bastırmak için ona şehri bombalamasını emretmişti. Ancak el-Tatari bu emre uymadı ve kendi halkını bombalamayı reddetti. Sadece vicdanını dinlemiş olan bu genç pilot hakkında soruşturma başlatıldı. Rahid el-Tatari can güvenliğinden endişe ederek önce Ürdün'e ardından Mısır'a kaçarak sığınma talebinde bulundu. Fakat talebi reddedildi. Tüm kapılar yüzüne kapandı. Çaresiz kalan el-Tatari kısa bir süre sonra Suriye'ye hamile eşinin yanına geri dönmek zorunda kaldı. Ülkeye giriş yaptığı anda gözaltına alındı. Kendisini ömür boyu hapse mahkum eden askeri mahkeme, onun kaderine karar vermek için sadece bir dakika ayırmıştı. Hama'yı bombalamayı reddeden tek pilot kendisi değildi. Bir meslektaşı daha emre karşı gelmiş ve savaş uçağıyla Ürdün'e kaçmıştı. El-Tatari'ye kaçan arkadaşı hakkında sorular soruldu. Ancak o soruları yanıtlamayı reddetti ve bunun için de suçlandı. Önce Suriye'deki Mezzeh cezaevinde 2 yıl hücre hapsinde kaldı. Sonra kötü şöhretli Tadmor hapishanesine nakledildi. 2000 yılına kadar burada mahkum edildi. Daha sonra insan mezbahası olarak da bilinen Sednaya cezaevine gönderildi. Esed'e karşı çıkan kişiler burada tutuluyor, içeride akıl almaz işkence ve infaz yöntemlerine maruz kalıyorlardı. 2011'e kadar burada hayatta kalmayı başardı. Daha sonra Şam'daki Adra merkez cezaevine nakledildi. Bir şekilde yaşama tutunmayı başaran el-Tatari, hapishanede zeytin çekirdekleriyle resimler yaptı. Bir bez parçasını satranç tahtası haline getirerek turnuvalar düzenledi. Ailesi dışarıda olsa da bu süreç onlar için de son derece zorlu geçmişti. Tutuklandığı yıl doğan oğlu Veil el-Tatari, babasını hiç tanıyamamıştı. Ona kısa bir ziyaret yapabilmek için bile 14 yıl izin almayı beklediğini söylüyor. Bu sebeple babasının 43 yıllık mahkumiyetinde onu yalnızca birkaç kez görme fırsatı bulabilmiş. Many times like there was rumors that my father was going to be out, but like this is something I was dreaming about since I was a kid. And you know this feeling when a kid like thinks like when we used to hear rumors and then my mom's gonna come and say like, hey, your dad might come tonight. 2022'de oğul Tatari yalnızca babasının özgürlüğü için değil, aynı zamanda Suriye hapishanelerindeki binlerce kişinin sesi olmak için bir yürüyüş kampanyası düzenliyor. 13 milyona yakın kişi bu kampanyaya destek veriyor. Ancak farkındalık yaratmak dışında elle tutulur bir sonuç alınamıyor. Onun tutukluluğu uluslararası insan hakları örgütleri tarafından da yakından takip ediliyor. The Syria Campaign gibi insan hakları grupları el-Tatari'yi Suriye'nin en uzun süreli siyasi mahkumu olarak nitelendiriyor. Bu esaret nihayet 8 Aralık 2024'te Suriye muhalif güçlerinin Şam'ı ele geçirmesiyle son buluyor. Esed'in devrilmesinin ardından ölüm hapishanelerinin kapıları açılıyor. Akıl sınırlarını zorlayan vahşetin görüntüleri tüm gerçekliğiyle ortaya seriliyor. 50,000 photographs taken by one of your former government's photographers showing emaciated, tortured bodies in your prisons. Who verified the pictures? Who they verified that they're not edited and photoshopped and so on? Have you seen the photos? No, I didn't. Have you seen the photos? No. I saw some photos in previous reports, but it's not about the photo. How can you verify the photo? You have said that the... Do you have a photo? I do have the photos. Can you show it to me? Yes, I'll be happy to. Serbest kalan mahkumlardan bazıları Beşar Esed'in babası Hafız Esed'in hala yaşadığını sanıyor. Hatta akıllı telefonları ilk defa gören, işkenceden dolayı hafızasını kaybeden ve adını dahi hatırlamayanlar bulunuyor. 69 yaşında özgürlüğüne kavuşan Rahid el-Tatari'nin hikayesi de Esed'in aşırı baskıcı politikalarının bir aynası olarak tarihe yazılıyor.